Ne Yapsak'tan merhabalar. Bu hafta yine dop dolu bir ajanda hazırlamaya çalıştık sizlere. Ne izlesekten ne oksa, konserlere, sinemalara, tiyatro oyunlarına, sergilere, festivallere kadar pek çok etkinlik bu ajandada sizi bekliyor. Hemen ne izlesek de başlayalım. Dijital platformları açıp uzun uzun düşünmenize gerek yok. Bakın dijital platformlarda öne çıkan bizim seçtiğimiz neler var? Hemen Max'le başlayalım. Çünkü Max'e iki önemli dizinin, iki çok sevilen dizinin yeni sezonları geliyor. Neler onlar? Öncelikle 26 Mayıs'ta gösterime girecek olan Rick and Morty var. 8. sezon. Evet, 8. sezonuyla Rick and Morty 26 Mayıs'ta Max'te olacak. Benim oğlumun da çok sevdiği bir seri bu. Ve hemen ardından sanırım benim yaş grubumun özellikle çok sevdiği And Just Like That 3. sezonuyla 30 Mayıs'ta Max ekranlarında olacak. Hatta bu diziyle ilgili Sarah Jessica Parker'ın başrolünü oynadığı bu diziyle ilgili önümüzdeki haftalarda Aysun Öz'le başka şeylerde sürprizlerimizi bekleyin diyorum. Ve Max'ten sonra Max'te daha pek çok içerik var ama bu hafta vizyona girecek, bu hafta yayına girecek iki önemli diziyi And Just Like That ve Rick and Morty'yi söylemiş olalım, hatırlatmış olalım. Hemen ardından Prime Video'dan bir öneride bulunmak istiyorum. Yenilerin dışında ben eskileri de önermeyi çok seviyorum ya. Çok sevdiğim, hatta ara ara böyle açar izlerim bunu. Hani elinin altında olan filmler, diziler vardır ya sürekli izlemek istediğiniz. Onlardan bir tanesi benim için En Karanlık Saat. 2 Oscar ödüllü biliyorsunuz. Prime Video'da, yani hikayesini anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama Winston Churchill'in hikayesi, Gary Oldman oynuyor hatırlarsanız ve Hitler'in birlikleri Birleşik Krallığa yaklaşırken barış görüşmeleri yapmak ya da imkansızlıklara karşı savaşmak üzerine Winston Churchill'in hikayesini anlatan En Karanlık Saat Prime Video'da izleyebilirsiniz. Yine Netflix'ten de kaçırmamanız gereken eskilerden bir film önermek istiyorum. Çünkü Netflix'ten kalkacakmış. Son şans diye duyuruyorlardı. Soysuzlar Çetesi. Soysuzlar Çetesi de biliyorsunuz Quentin Tarantino'nun önemli filmlerinden bir tanesi. Oldukça da çok sevilen kült yapımlardan, kült filmlerden bir tanesi. Brad Pitt ve Melanie Laurent başrolde oynuyor bu filmde de. Netflix'te yayında şu anda ama yakın zamanda gösterimden kalkacak. Kalkmadan izlemenizi öneririm. Movie'den bu hafta önerimizde Büyük Yolculuk. Büyük Yolculuk, Miguel Gomez'in Portekiz İtalyan yapımı 2024 tarihli filmi. Cannes'da en iyi yönetmen ödülü kazanan Miguel Gomez'in muhteşem seyahatnamesi, aşk ve maceranın iç içe geçtiği büyüleyici ufuklara yelken açıyor diye tanıtımı da yayınlanmış. Mubi'de izleyebilirsiniz Büyük Yolculuğu. Vizyonda neler var? Vizyonda öncelikle Stelios Bekledim de Gelmedim filmi var. Yunan halk müziğinin unutulmaz sesi Stelio Kazantzidis'in hayatını konu eden bir film bu. 23 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Onun dışında bakın bu hafta vizyonda başka neler var? Çocuklar için bir film var bu hafta. Bekleyeni çoktur diye tahmin ediyorum bu filmin. Lilo ve Stitch 23 Mayıs'ta vizyonda, bu hafta vizyona girdi ve Tom Cruise hayranları, Tom Cruise sevenler, Mission Impossible sevenler, Mission Impossible Son Hesaplaşma vizyona girdi bu hafta ve Kabala, yine korku filmi seviyorsanız Kabala vizyonda. Bu hafta bayağı vizyona korku ve gerilim, bilim kurgu filmleri girmiş. Kefenler var. O da bu hafta 23 Mayıs'ta vizyona girdi. Bekledim de Gelmediniz, Stelios'u söylemiştik zaten. 3 Arkadaş vizyona giriyor. Nursel Çetin Köreke'nin filmi. Buse Demirağ, Halime Güldağ Aydın ve Görkem Sağ oynuyor bu yerli yapımızda. Semur 5 Çin Tohumu yine vizyonda. Gecenin Gündüzü vizyona giriyor 23'ünde. O da yönetmen Atakan Şatıroğlu'nun, Nebil Sayın, Berkay Berkman ve Ceyhun Tural'ın oynadığı Gecenin Gündüzü de 23 Mayıs'ta, yani bu hafta vizyona girdi. Hazır sinema demişken gençlere de bir duyurunun duyurusunu yapmak istiyorum. Ayvalık Uluslararası Film Festivali öğrencilere açık çağrı yapıyor ve genç sinema başvurularınızı bekliyoruz diyorlar. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi ortaklığıyla 16-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Ayvalık Uluslararası Film Festivali Genç Sinema Programı'nın başvuruları açılmış. 30 Haziran'a kadar başvurular kabul olunacak. Bunun için de www.ayvalikfest
ayvalıkff.org adresindeki form üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Ayvalık Uluslararası Film Festivali 16-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Festivalin habercisi Ayvalık Açık Hava Film Geceleri Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde 21-29 Haziran tarihleri arasında Kuru Kahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda düzenleniyor. Ve bu film geceleri Ayvalık Belediyesi'nin yeni binasının Denize Nazır bahçesinde gerçekleşecekmiş. Ne güzel açık havada sinema keyfi. Ayvalıklı olsam hiç kaçırmazdım doğrusu. Oscar ve BAFTA ödüllü Berlin, Venedik ve Toronto Film Festivali'nden çeşitli filmlerden seçkilerle Ayvalık'ta açık havada film keyfi yaşayabilirsiniz. Hangi tarihlerde? 21-29 Haziran tarihlerinde Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin habercisi Ayvalık Açık Hava Film Gecelerinde. Ayvalık'tan sonra bir festivalle devam etmek istiyorum. O da İzmir'den olsun. Ege'de dolanmaya devam edelim. Kalbimizin bir kısmı da Ege'de zaten. Evet, Kültür Park'ta Yaza Merhaba Festivali başlıyormuş. İzmir Kültür Park'ta. Biz eskiden İzmir Kültür Park'a fuar derdik. Ya benim için hala fuar. Dolayısıyla 97'den beri buradayım. O yüzden Kültür Park yeni neslin çok daha diline dolanmıştır ama benim için hala fuar. Ve İzmir'in Yaza Merhaba Festivali hangi tarihlerde? İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. 28 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Kültür Park'ta düzenleniyor Yaza Merhaba Festivali. Ne güzel festival, Yaza Merhaba Festivali. Hadi bakalım İzmirliler. Yavaş yavaş tiyatrolarımız, sahnelerimiz sezonu kapatırken perdelerini kapatmıyorlar diyebiliriz. Çünkü turneye çıkıyorlar artık yavaş yavaş. Ama İstanbul'da Aydınlık Evler 26 Mayıs'ta Maximum Unique'te oynayacak. Hala izlemediyseniz ya da bir kere daha izlemek istiyorsanız bu güzel oyunu Aydınlık Evler 26 Mayıs'ta Maximum Unique'te oynayacak. Onun dışında Kumbaracıeli sanırım sezonu kapattı. Dastas'ta neler var? Hadi karşıya geçelim şimdi. Dastas'ta neler var bir bakalım. 24 Mayıs'ta Deli Bayramı var 20.30'da. 25 Mayıs'ta saat 17'de Cyrano var. 26 Mayıs'ta 20.30'da Kutsal var. 30 Mayıs'ta Titus Kompleks var. O da 20.30'da. Ve moda sahnesi. Moda sahnesinde neler var? Hemen hızlıca ona da bakalım. 23 Mayıs Cuma günü Otello var 20.30'da. 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16'da ve 20.30'da Otello var. 25 Mayıs Pazar günü saat 16'da ve 19'da Bütün Çılgınlar Sever Beni oyunu oynayacak. Ve yine moda sahnesinde devam edelim. 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da Sabotaj. 27 Mayıs Salı günü 20.30'da Macbeth, 28 Mayıs Çarşamba 20.30'da Macbeth ve 30 Mayıs Cuma 20.30'da Şirreti Evcilleştirmek var. 31 Mayıs Cumartesi günü 20.30'da yine Şirreti Evcilleştirmek moda sahnesinde olacak. Bir tiyatro oyunu da bir değişik tiyatrodan gelsin. Bir değişik tiyatronun Başkent İletişim Akademisi işbirliğiyle premierini gerçekleştirdiği Eşek Arıları oyunu biliyorsunuz daha önce Beşiktaş Belediyesi Süleyman Saba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmuştu. Ve önümüzdeki günlerde de yani 24 Mayıs'ta Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde oynayacak. 26 Mayıs'ta ise yine Beşiktaş Belediyesi Süleyman Saba Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşacak Eşek Arıları. Aslında ajandanın bu haftaki en geniş bölümünü konserlere ayırdık. Evet, bahar geldi, yaz geldi ve açık hava konserleri ve kapalı yerlerdeki konserlerde tabii ki var. Hala devam ediyor yer yer ama açık havadaki etkinlikler gittikçe hızını artırıyor. Bu yaz açık havada neler izleyeceğiz? 3 aşağı 5 yukarı belli diyebiliriz. Hemen Maximum Unique'le başlayalım. Maximum Unique'te 24 Mayıs'ta Masano var ve 30 Mayıs'ta da Hayko Cepkin konseri var Maximum Unique'te ve 25 Mayıs'ta Küçük Çiftlik Park'ta Büyük Ev Abluka'da var. Ve 31 Mayıs Cumartesi günü Küçük Çiftlik Park'ta Felekten Bir Gün var. Siz de Felekten Bir Gün çalmak istiyorsanız 31 Mayıs Cumartesi akşamı Küçük Çiftlik Park'ta kimler var? Melike Şahin, Dedubluman, Derya Yıldırım, Grup Şimşek, Kolektif İstanbul sahne alacak Felekten Bir Günde. Daha önceki haftalarda da yer verdiğimiz Buika ve Kibariye'nin yeni bir konseri var. Bu hafta 26 Mayıs'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda. Grammy ödüllü sanatçı Buika ve Türkiye'nin arabeskteki en güçlü seslerinden Kibariye ile birlikte daha önce 3 konser vermişti. Antalya, Ankara ve İzmir'de ve şimdi de
26 Mayıs'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. BKM'nin 30. yıl etkinlikleri kapsamında bu ikili buluşmuş ve bir tane de yeni parça üretmişlerdi. Yeni bir şarkı söylemişlerdi bize. Onun adı da Tu Bandera'ydı. İki kültür tek şarkı diye de anons edilmişti. Evet, 26 Mayıs'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Buyuka ve Kibariye konserini duyurduktan sonra biraz da klasik müzik diyelim. Klasik müzik sahnesinde neler var? Mehveş Emeç, AKM Pazar Resitalleri kapsamında piyanoda romantizm temalı bir resital verecek ve 25 Mayıs saat 20'de AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek bu konser. Onu hatırlatalım. Hemen ardından CRR'ye gelelim. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 27 Mayıs Salı akşamı Bir Makinenin Ritmi temalı bir konser var. Caravaggio, Strasbourg Perküsyon'la Capture 27 Mayıs'ta CRR'de olacak. Deneysel caz, çağdaş müzik ve post-rock arasında sınırları zorlayan Fransız grup Caravaggio, Avrupa'nın en köklü perküsyon topluluklarından Strasbourg Percussions'la 7 müzisyen ve elektronik akustik enstrümanlardan oluşan dev bir ses makinesiyle 27 Mayıs Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Rapture başlıklı sahne projesini gerçekleştirecek. Evet, yanlış yapmadan bu uzun cümleyi de size kurdum. Çok mutluyum ve farklı bir konser olacak bu. Eğer caz seviyorsanız, çağdaş müzik seviyorsanız, deneysel müzik seviyorsanız bence 27 Mayıs'ta CRR'deki bu enteresan konser kaçmaz. Tabii festival dedik, festivaller diyoruz, konserler diyoruz. Tekrar hatırlatmış olalım. Hem de 32. İstanbul Jazz Festivali yaklaşıyor. 32. İstanbul Jazz Festivali 1-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 32. İstanbul Jazz Festivali her yıl olduğu gibi bu yılda dünya müziğinin önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Onlardan bir tanesi de 3 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde olacak. Modern çağın en etkili besteci ve piyanistlerinden Max Richter. Evet, Max Richter 3 Temmuz'da ilk kez Türkiye'de. Ayrıca bu konserle ilgili olarak 30 Mayıs Cuma günü saat 18.30'da Metrohan'da bir de söyleşi gerçekleştirilecek. Max Richter müziği ve sinemadan çağdaş sanata müzik tasarımı başlıklı bir söyleşi olacak bu. Moderatörü Serdar Kökçüoğlu, konukları ise besteci ve ses tasarımcısı Mine Pakel'le sanatçı ve akademisyen Selçuk Artut olacak. Ve gelelim sergilere. Bu hafta, yani geçtiğimiz hafta açılan ya da bu hafta açılacak olan yeni sergiler var. Onlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta açılan Elgiz Müzesi'ndeki Hatırlama Biçimleri sergisi. Hatırlama Biçimleri sergisi İstanbul Rotary Sanat Fonu'ndan genç sanatçılara üretim desteği vermek amacıyla gerçekleştirilen bir sergi ve İstanbul Rotary Kulübü genç sanatçılara yönelik fon programıyla güncel sanat üretiminde katkıda bulunmayı bu sergiyle birlikte sürdürüyor ve hangi sanatçılar bu kapsamda hayallerini gerçekleştiriyor ya da bu sergiye dahil oluyor? Büşra Çeyil, Delal Eken, Zebat Bayram, Fatoş Güneri Kartal'ın ürettikleri eserler Elgiz Müzesi'nde Begüm Güney'in küratörlüğünde hazırlanan Hatırlama Biçimli sergisiyle 14-31 Mayıs tarihleri arasında görülebilir. Halit Sanat 1-2-3 yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. Biliyorsunuz Balat'taki Fener Evleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş. Halit Sanat 1, Halit Sanat 2 ve Halit Sanat 3 olmak üzere 3 sergi salonu haline getirilmişti ve şimdi bu 3 sergi salonunda 3 sergi birden açıldı. Hangileri onlar? Balat'taki bu Fener Evlerinde Ali Gün Yıldırım'ın ilham verici öyküsünü yeni çizimleriyle buluşturan kişisel sergisi Bu Sayılmaz, Haliç 1'de. Seydi Murat Koç'un 20 yıllık sanat üretimini ve malzemeyi yücelten pratiğini mekana özel bir düzenlemeyle bir araya getiren Taş Kağıt Metal sergisi Haliç Sanat 2'de ve Tan Cemal Genç'in çizginin kadim ama dinamik doğasına dair çok katmanlı bir anlatı sunan Çizgi Yağmurları adlı sergisi ise Halit Sanat 3'te ücretsiz olarak gezilebilir.
İstanbul'dan pek çok sergi söylüyoruz. Bugün söylediklerim de hep İstanbul'dandı. Neticede İstanbul'da çok fazla sergi açılıyor. O yüzden bizim önümüze de hep İstanbul'la ilgili basın bültenleri düşüyor. Şimdi yine İstanbul merkezli bir sergiden bahsedeceğim ama bunu internet üzerinden de gezebileceksiniz. Yani dünyanın ya da Türkiye'nin neresinde olursanız olun bu sergiyi gezebileceksiniz. Çünkü Arter Dünya Müzeler Günü'nde 18 Mayıs'ta Google Arts and Culture platformunda yeni çevrim içi bir sergi açtı. Bu da yakından karaya çıkmak yasaktır başlıklı çevrim içi bir sergi. Dijital ortamda gezilebilecek, bu da söylediğim gibi. Arter'in yeni sergisi kurum koleksiyonundan Google Arts and Culture platformunda 400'ün üzerinde eserle yer alacak. Yakından karaya çıkmak yasaktır sergisi. Arter tarafından sergilenen Karaya Çıkmak Yasaktır başlıklı bu sergi Nilüfer Şaşmazer küratörlüğünde gerçekleşiyor. Bir sergide Galeri Selvin'den, Arnavutköy'deki bu galerimizden Mavi Sofra'dan sergisi geçmişe lezzetli bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Ve Mavi Sofra'dan sergisi Ali İsmail Türemen, Berna Türemen, Cihat Burak, Ergin İnan, İlhan Berk ve Mustafa Plevneli'nin gözünden sofrada çizilmiş ve boyanmış resimlerin yer aldığı bir sergi bu. Ve her bir sanat eseri o günden bugüne uzanan bir anı, bir izi, bir duyguyu, belki de bir lezzeti aktarıyor bizlere. Mavi Sofra'dan sergisi 15 Mayıs 10 Haziran tarihleri arasında Arnavutköy'deki Galeri Selvin'de görülebilir. Enteresan bir sergi, ben de çok merak ettim. İlk fırsatta sergi bitmeden görmeyi hedefliyorum doğrusu. Ve bir sergide biliyorsunuz geçen hafta yine ajandamızda bahsetmiştik. Upcycle İstanbul Festivali'nden, etkinliğinden. Upcycle İstanbul Art and Design Festival'den ve büyük bir ilgi gördü. Bu festival sona erdi. Dönüşüme kendinden başlamaya var mısın sloganıyla hareket ediyordu biliyorsunuz. Evet, festival bitti ama festival kapsamında hazırlanan sergi 25 Mayıs'a kadar Müze Gazhane C Galeri'de ziyaret edilebilir. Upcycle İstanbul Art and Design Festival kapsamında Erkan Doğanay küratörlüğünde hazırlanan sergi dediğim gibi 25 Mayıs'a kadar Müze Gazhane C Galeri'de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Bu hafta ne okusak diyorsanız bu hafta elime geçen şöyle bir karıştırdım. Ama henüz çok hakim değilim doğrusu. Oğul Türkkan'ın Ne Yediysem Oyum kitabı. Dijital platformlardan, sosyal medyadan ve pek çok programdan Oğul Türkkan'ı tanıyorsunuzdur. Kitabın arkasında da şöyle tarif edilmiş zaten. Fransa'da doğmuş, Ankara'da büyümüş, ömrünü gastronomi merakının peşinde ülke ülke gezerek geçirmiş Oğul Türkkan diye bahsediliyor ve şöyle de bir açıklama var. Bu kitap bilgiçlik taslayan bir gurmelik kitabı değil. Hakikaten ne yediyse o olduğuna inanan, onu o yapan, iki kültür dünyasını da sofrada taşıyan bir yeme içme sevdalısının bu sevdayı başkalarıyla paylaşmak için yarattığı bir kitap diye tanıtılmış. Bu hafta gelen kitaplardan bir tanesiydi. İçinde çeşitli başlıklarla imzalamış, ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Malzeme ve pişirme teknikleri var. Yemekler ve içecekler olarak başlıklara ayrılmış. Onların da alt başlıkları var. Kapakta da illüstrasyon Beril Ateş'e ait. Bu hafta önermek istediğim, hatta tekrar önermek istediğim, ilk çıktığında önermiştim. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle ve gençlerimizin şu anda içinde bulunduğu durumu da düşünürsek pek çok meseleyle, pek çok sorunla uğraşıyorlar. Başta özgürlük meseleleri, başta gelecek meseleleri, başta ekonomi meseleleri var. Uzun yıllardır bu konuda da araştırma yapan sevgili meslek büyüğüm Fatoş Karahasan'ın kitabını hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de genç olmak. 2017-2024 yılları arasında yapılan gençlik araştırmasını sevgili Fatoş Karahasan bir kitapta toplamış ve Türkiye'de genç olmak, gençlerin dünyasını anlamayı ve onlar için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan olağanüstü bir çalışma olarak da arka kapak yazısıyla bizlere sunuluyor. Böylece Gençlik Haftası'nı geride bırakırken bu kitabı da hatırlatmış olayım tekrar. Bir kitapta yenilerden değil, benim sevdiğim, bir kere zaten ismini çok seveceksiniz.
benim sevgili kız kardeşlerim. Evet, kadınların ismini çok seveceği bir kitap bu. Sanatın Erkeksiz Tarihi Kara Karga Yayınlarından çıkmıştı. Aslı Kotaman'ın kitabı. Bu kitap sanat tarihinin lineer anlatısına bir çelme takmayı istiyor. Frida'yı adıyla, Picasso'yu ise soyadıyla tanımlıyor. Oluşumuzun sempati örtülü bir ayrımcılık olduğunu kabul etmeli. En çok bildiğimiz sanatçıların hemen tümünün erkek olmasını fark etmeli. Yahu kadın sanatçıların adını neden öğrenemedik diye isyan etmeliyiz diye başlıyor. Evet, sanatın erkeksiz tarihi de bu hafta önereceğim 3. kitap olsun ve bu haftalık ajandada seçkimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir Ne Yapsak programıyla birlikte olmak üzere. Yorum yapmayı, sizin de önerileriniz varsa altına yazmayı, abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi konserler.